Tekrardan merhaba. Bu dersimizde default ve unique keywordlerini öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi kayıt atıyoruz tablomuza. Şimdi en son attığımız kayıtlar bunlar. Biz bu kayıtları atarken değerli arkadaşlar, şimdi default value gibi bir değer, yani siz hiçbir şey yazmadığınız zaman bu tablonun ilgili sütununa kayıt, mesela bir kayıt atıyorsunuz. İlgili sütununa bir değer yazmasını istiyorsunuz diyelim. İşte bu değer default değeri oluyor. Default değerini yazmak için, default değerini belirlemek için bir iki farklı işlem var. Bunlardan istediğinizi yapabilirsiniz. Hem manuel tablo üzerinden, yani SQL Server Management Studio üzerinden yapabilirsiniz default değer vermeyi, hem de bu SQL komut satırı üzerinden yapabilirsiniz. Şimdi şunu silelim. Benim şurada öğrencilerim vardı. Bu öğrencilerim allow null'lar vardı. Hani son halini şöyle bir bakalım. Şuradan gelelim. Şöyle son halimiz arkadaşlar. Böyle değerlerimiz var. Şimdi biz burada dikkat ederseniz bölüm kısmını ne yaptık arkadaşlar? Null olabilir dedik, değil mi? Bölüm kısmı null olabilir. Null olması yerine buna null yazmak, yani boş bırakıp böyle null gözükmesi yerine, bu çirkin gözüküyor mesela diyelim. Böyle yapmak yerine biz henüz belirlenmedi gibi bir şey yazsak buraya. Yani bu bölümü daha belirlenmedi. İşte üniversiteye ya da okula kayıt yaptırdı ama hangi bölümde olacağı daha belli değil. Genelde öyle olmaz böyle bir durum, ama hadi diyelim ki öyle oldu diyelim. Henüz belirlenmediğini düşünelim şu null durumunun. Yani biz buraya null yerine henüz belirlenmedi, belli değil ya da atanmadı ya da öyle yazalım, atanmadı yazalım. Yani şuraya null yerine atanmadı daha güzel. Atanmadı yazalım. Default bir değer yazalım. O da atanmadı değeri. Atanmadı yazısı olsun arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yapabilirim? Bakın, şimdi bunların hepsi benim şeylerdi. Önce şu tabloyu bir sileceğim. Sonra tekrar oluşturacağım. Tekrar oluşturmak için benim önceden kaydettiğim script'im vardı. Open file diyorum. Sizler de benimle adım adım gittiyseniz bakın kaydetmişsinizdir. Bakın burada arkadaşlar yapacağız bu işlemi. Önce bir tabloyu uçuralım. Drop table öğrenci, içindeki kayıtlarla beraber siliyorum arkadaşlar. Bakın içindeki kayıt. Şimdi bunların hepsi comment olduğu için, yani yorum satırı olduğu için ben sadece bunu seçmeme gerek yok. Bunu çalıştırdığım zaman zaten, yani şunu execute'a şu şekilde bastığım zaman bu satırlar kale alınmayacak. Yani yok gibi görülecek ve sadece şuraya çalışacak. O yüzden bastım. Tabloyu uçurduk arkadaşlar. Tablomuz gitti. Bakın şurada tablo tables'a geldim. Refresh yaptım. Bakın gitti tablo. Şimdi tabloyu zaten benim önceki derslerde, eğer atlayarak geldiyseniz buraya, önceki derslere gidin. Tablo oluşturma ile ilgili. Orada ben SQL script'i yazmıştım. Bakın SQL script'lerinde önemini görüyorsunuz burada. Şöyle tekrar göstereyim size. Şimdi şuradan open diyoruz. Daha önceki 2 ya da 3 önceki derste yazdığımız SQL ile tablo oluşturma dersinde yazdığımız script, SQL sorgusu. Şimdi burada kırmızıya boyamasına dikkate almayın siz. Böyle bir bu daha zaten var öğrenci diye bir tablo diyor ama biz sildik. Bu refresh edilmediği için şunu bir refresh edeyim, bakayım gidecek mi gitmeyecek. Kapatıp açarsanız düzelir ama çok önemli değil. Yani bu SQL'deki şu kırmızı olan yerlere dikkate almayın. Şimdi bakın create table öğrenci, bu iki önceki derste yaptığımız işlem. Öğrenci no, integer not null, primary key, ad varchar 40 not null, soyad varchar 50 not null, doğum yılı int not null, bölüme gelince not null yok. Varchar 100. Bunun yerine not null değil de diyorum ki bölüm varchar 100 default değeri atanmadı. Özellikle büyük harflerle yazıyorum ki dikkat çeksin diye. Bakın default bir değer veriyorum arkadaşlar. Atanmadı diye veriyorum. Şimdi ben buraya hiçbir değer vermezsem default olarak atanmadı gelecek. Şimdi bunu da save ediyorum. Kaybetmeyelim bunu. Daha sonra lazım olur bize. Save ettim. Şimdi bu create table SQL komutunu şimdi ben çalıştıracağım. Execute
tuşuna basacağım ve tablo oluşacak. Bu sefer bölüm kısmı default olarak atanmadı gelecek. Eğer siz bunu null bırakırsanız, yani null bırakabilirsiniz. Evet. Not null yazmıyorum çünkü. Null bırakabilirsiniz. Ama null bırakırsanız, ya boş bırakırsanız burayı, daha doğrusu null değil, boş olarak bırakırsanız atanmadı yazısı gelecek tabloya. Şimdi bu şekilde çalıştırıyorum. Bakın successfully completed yazdı. Tables'a geldim. Sağ tıkladım. Refresh yaptım. Bakınız tablo geldi buraya arkadaşlar. Şurada tablolarımı şöyle içeriğine bakmak istediğiniz zaman SQL select şeyini çalıştırdığınız zaman şuradan gelip de select'e de basabilirsiniz. Hiçbir kayıt gelmiyor. Tablo oluştu. Boş bir şekilde oluştu. Şimdi buraya tekrar geliyorum. Drop table kısmını siliyorum. Şimdi öğrencilere atacağım. Ancak burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Öğrencilere atarken default value'nun atanmasını istiyorsak bizim bir önceki derste öğrettiğim size insert into öğrenci ikinci insert yazım şekli vardı. O şekilde yazmamız lazım. Yani parantez içine öğrenci no ad soyad doğum yılı, yani hangi alanları yazacağınızı belirteceksiniz. Values yazacaksınız. Sonra mesela kayıt atacağız ya. Mesela diyelim şu kaydı şöylece aldım arkadaşlar. Şey alalım. Burcu'yu alalım. Burcu'yu şöylece aldım. Şu sondaki virgül olmayacak. Bitti çünkü. Noktalı virgül koydum. Bakın Burcu, bir kayıt daha atalım. Ctrl C kopyaladım. Ctrl V yapıştırdım. Buraya da şunu atalım. Şu arkadaşı atalım. Şu kısmı sadece bakın. Şeye almıyorum. Bölüm kısmını almıyorum. Null da yazmıyorum. Bakın null da yazmıyorum. Osman ve Burcu'yu kaydına atalım. Hatta şöyle Osman'ı yukarı alalım. 6 ve 7 numaralı öğrencileri kayıt atıyorum ve bu kayıt atarken bölüm kısmına hiçbir şey yazmıyorum. Bu durumda çalıştırıyorum. Şunlar komentli olduğu için çalışmayacak. Çalıştı. 2 kayıt attığını söylüyor bize. Bakalım neler atmış. Bakın Osman ve Burcu'nun kayıtlarını attı. Ad, soyad, doğum yılı benim istediğim şekilde, bölüm kısmı da boş bıraktığım için, ya daha doğrusu hiçbir şey yazmadığım için atanmadı şeklinde şurada belirlediğim default value buraya otomatik veri tabanına geçti arkadaşlar. Hiçbir şey yazmadığınız takdirde default value geçer. Peki şöyle yapsaydık ne olacaktı? Diyelim ki şu kişi Bartu'yu atmaya çalışalım. Şuraya aldım. Şuraya aldım Bartu'yu. Insert into values 5. 5 numaralı bir kayıt yok. Dolayısıyla atar. Bartu Özkan 1999 bilgisayar mühendisi değil de şunu zaten böyle olsa atar. Sıkıntı olmaz. Ama ben buraya boş bıraksaydım bakın ne olacaktı? Sadece burayı çalıştırmak için seçiyorum burayı. Hata veriyor. Bakın illa istiyor. Bakın bu formatı bir önceki ders gördük. Bu format kullanırsanız insert into öğrenci values derseniz direkt bütün hepsini null bile olsa yazmanızı isteyecek. Peki ben buraya null yazarsam ne olacak? Kayıtlarda şurada ben Bartu'yu bölümü null mı yazacak, atanmadı mı yazacak? Buna dikkat arkadaşlar. Seçili. Sadece bu satır çalışacak. Execute diyorum. Ekledi ama nasıl ekledi? Gelin bakalım. Çalıştır. Bakın null olarak ekledi. Yani burada atanmadı bölüme sizin default değerinizin yazmasını istiyorsanız şu şekilde bir insert değeri kullanmanız lazım. Bu şekilde kullanmadığınız takdirde direkt null olarak atıyor arkadaşlar. Bir de bu işlemin şeyi var. Bunu şey üzerinden yapılması var arkadaşlar. Kullanıcı arayüzü üzerinden. O da şurada zaten. Bakın buraya gelin. Design'dan açın. DBO öğrenci. Design'a tıklayın arkadaşlar. Design açtığınız zaman mesela bak bölüm kısmı. Şu bölüm alanına gelin. Şunu biraz yukarı çekelim. Bölüm alanına gelin. Bakın. Default value or binding diyor. Tırnak içinde bakın atanmadı yazıyor. Gördünüz mü? Bu da bu şekilde de buradan da böyle yapılabiliyor. Burada gözüküyor yani bizim yaptığımız işlem. Buradan da yapmak istiyorsanız böyle de yapılabilir. Yani buradan da tırnak içinde yazılabiliyor. Ama biz SQL'de nasıl yapıldığını bunu gördük. SQL üzerinden bu işlemi nasıl default value vereceğinizi gördünüz arkadaşlar. Yalnız default value verdiğiniz default value'ların kullanılması için bu şekilde yapmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bu dersi burada bitiriyorum. Unique konusunu bir sonraki ders göreceğiz. Görüşmek üzere.